Amerika, dünyaya yıllarca şunu anlattı. Bizde sistem işler, kurumlar güçlüdür, liyakat esastır. Peki ya şimdi? Donald Trump yönetimiyle birlikte çok sert bir tartışma yükseliyor. Kritik görevlere kimler geliyor? Uzmanlar mı yoksa sadık olanlar mı? Aile üyeleri devlet yönetiminde etkili ise, deneyimli komutanlar bir gecede görevden alınıyorsa ve yerlerine tırnak içinde daha uyumlu isimler geliyorsa bu sadece bir tercih midir yoksa bir sistem değişimi mi? Bugün konuşacağımız şey şu: Amerika'da liyakat sistemi çöküyor mu? Bir devlet liyakatten vazgeçerse ne olur? Bir süper gücün içten çözülmesinin başlangıcı mı yaşanıyor? Devlet dediğimiz yapı bir şirketten daha çok karmaşıktır. Bir hata milyarlarca dolarlık kayıp, binlerce insanın hayatı ve hatta savaş demektir. Bu yüzden modern devletler şunu kabul eder: doğru işe doğru insan. Liyakat tam olarak budur. Liyakat çok basit gibi görünen ama aslında devletlerin kaderini belirleyen bir kavram. Liyakat kaybolduğunda devlet şunu kaybeder: öngörü, denge, kurumsal akıl ve en önemlisi devlet kişiselleşir. Hata yapmaya başlar, krizleri büyütür, güven kaybeder. Trump dönemi Amerikan basınında sıkça geçen bir ifade. Loyalty over competence, liyakat yerine sadakat. New York Times, Washington Post ve CNN gibi kaynaklarda öne çıkan eleştirilere baktığımızda ne görüyoruz? Trump dönemi aile ve yakın çevrenin etkisini. Mesela Jared Kushner, Trump'ın damadı, resmi danışman, Orta Doğu politikası ve diplomasi süreçlerinde aktif rol oynuyor. Ivanka Trump, Trump'ın kızı, Beyaz Saray danışmanı, ekonomi ve kadın girişimciliği başlıklarında etkili. Buradaki tartışma şu: bu kişiler devlet yönetiminde etkili olacak kamu tecrübesine sahip mi? Aile bağı liyakatın önüne mi geçti? Yine Trump döneminde deneyimli isimlerle çatışma ve ayrılıklar yaşanması sık rastlanılan bir durum oldu. James Mattis, emekli 4 yıldızlı tecrübeli bir general. Ama Savunma Bakanı görevinden Suriye politikası sonrası istifa etti tecrübeye rağmen. Rex Tillerson, ExxonMobil'in CEO'su, Dışişleri Bakanı olarak atandı. Bir yıl sonra Donald Trump tarafından Twitter üzerinden görevden alındı. Temel neden İran nükleer anlaşması, Kuzey Kore politikası ve Rusya ile ilgili politikalarda yaşadığı fikir ayrılıkları. John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan, İran ve Kuzey Kore gibi konularda Başkan Trump ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası görevden alındı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Her yönetimde görüş ayrılıkları olabilir. Sorun liyakati dikkate almamakta. Dikkat çeken bir diğer konu Trump yönetiminin acting yönetim modeli. Normalde Amerika'da üst düzey atamalar senato onayından geçer. Ama Trump döneminde sıkça acting yani geçici atamalar kullanıldı. Türkiye'deki vekaleten atama diye bildiğimiz yönteme benziyor. Bu modelde süreç hızlanıyor ama kalite düşüyor. Denetim zayıflıyor. Aynı zamanda liyakat filtresi bypass ediliyor. Trump döneminde deneyimi tartışmalı atamalara da sıkça rastlandı. Betsy DeVos Eğitim Bakanı oldu. Kamu eğitimi deneyimi sınırlı. Eğitim politikalarına hakimiyeti konusundaki şüpheler nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi. Ben Carson, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı oldu. Dünyaca ünlü bir cerrah ama konut politikası uzmanı değil. Atanmadan kısa süre önce bir federal kurumu yönetebilecek tecrübeye sahip olmadığını kendisi söylemişti. Bu örnekler şunu tartışmaya açtı: bu kişiler iyi olabilir ama doğru görevde mi? Ve kritik soru: uzmanlar mı kalır yoksa sadece uyumlu olanlar mı? Devlet aklı bundan nasıl etkilenir? Şimdi en hassas noktaya geliyoruz: ordu. Trump yönetiminin Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yürütülen ve Pentagon'un siyasi dönüşümü olarak nitelendirilen tasfiyeler sonucunda son 3 ayda 20'den fazla üst düzey general ve amiral görevden alındı veya istifaya zorlandı. Bunların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanı'na, Sahil Güvenlik Komutanı'ndan
Genelkurmay Başkanı'na kadar üst rütbeli isimler yer alıyordu. Kritik soru, bu isimler, bu değişimler nitelikle mi, sadakatle mi ilgili? Çünkü savaş gibi konularda liyakat hayatidir. Hata affedilmez. Eğer komuta kademesinde tercih en iyi asker yerine en uyumlu asker olursa sonuç sadece politik değil, hayati olabilir ve belki de İran'da olan şu anda tam da budur. Liderler kendilerini güçlü hissetmedikleri ilk dönemlerinde etraflarını liyakatli kişilerden oluşturur. Güçlendiklerini ve artık her şeye hakim olduklarını düşündüklerinde ise yanlarında liyakati değil, sadakati yüksek kişileri tercih ederler. Peki liderler neden sadakati tercih eder? İlk neden kontrol. Liyakatli kişi bağımsızdır. Sadece doğrunun peşinde gider. Sadık kişi uyumludur. İkinci neden hız. Sadakat sistemi hızlıdır ama hata payı yüksektir. Güven bir diğer neden. Eleştiren değil, destekleyen kadro tercih edilir. Siyasi hayatta kalma düşüncesi de önemli bir nedendir. Bazen doğru değil, güvende olmak önceliklidir. Bizim için asıl önemli olan soru şu: devlet mi güçlü olacak yoksa lider mi? Cevap net. Elbette devlet. Bunun için güçlü kurumlar ve liyakat gerekli. Bugün Amerika'da tartışılan şey aslında evrensel. Liyakat mi, sadakat mi? Ve tarih bize şunu söylüyor: devletler dışarıdan değil, içeriden zayıflar. Devletler savaşla değil, yanlış kadrolarla kaybeder. Amerika ve İsrail'in İran'da yaşadığı hezimet dünyada tartışılırken liyakat ve sadakat tartışması da ön plana çıkıyor. Her ülkede şu gerilim vardır. Liyakat mi, sadakat mi? Liyakat sistemi uzmanları öne çıkarır, kuralları güçlendirir. Sadakat sistemi lideri güçlendirir ama kurumu zayıflatır. Ve tarih bize şunu söylüyor: sadakat sistemi kısa vadede güçlü görünür ama uzun vadede kırılgandır. Bir süper güç kendi içinden zayıflayabilir mi? Ve belki de daha önemli soru, aynı risk başka ülkeler için de geçerli olabilir mi?